Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi tarihi rekor seviyelerine koşmasını sürdürürken günü %0,50'lik değer kazanımı ile 1583 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 23,8 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %3,74 ile ulaştırma sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,38 ile gıda ve yiyecek içecek sektörleri oldu. Dolar Türk lirası kurunda ise yatay eğilim hakimken Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanan verilere göre piyasanın tepki vermemesi oldukça dikkatimi çekti. Açıklanan veriler sonrası küresel bazda dolar değer kaybederken borsalarda ise rekorların ardı ardına kırıldığını gördük. Piyasaların şu an için sterlingi fiyatlamaması açıkçası benim için endişeli bir durum yaratıyor. Çünkü daha sonrasında oluşacak fiyat hareketleri düzeltme niteliğinde de kalıcılığını sağlamayabilir. Ayrıca Cuma günü dikkatimi çeken bir başka nokta ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ekim ayına ilişkin yaptığı yıllık enflasyonun gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydettiğini, bu grubun en belirgin katkısının ise enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini duyurdu. Bunu oldukça önemli görürken, çünkü bu bize henüz kurdaki girişkenliğin temel mal fiyatları ve gıda fiyatları üzerinde etkili olmadığını, bundan sonraki aylarda etkisini artırması ile birlikte enflasyonda yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Sterlingin fiyatlamaya başladığında ise içerideki etkisi sert hissedileceğini düşünüyorum. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin, kurdaki görüşüm değişmezken her düşüşlerin birer alım fırsatı yarattığını tekrar vurguluyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde küresel borsalara birlikte paralel yükseliş eğilimini sürdürürken 1540 direncinin üzerinde borsada alıcılı tablo devam edebilir ve yeni rekorları da görebiliriz. 1540 seviyesinin altına inilmesi durumunda ise borsalarda kar satışlarının yaşanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik istihdam verisi açıklandı ve istihdamın her kaleminde ciddi toparlanmaların yaşandığını gördük. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 531 bin kişi olarak açıklanırken işsizlik oranlarının ise %4,6'ya geri çekildiğini gördük. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda %0,4'lük, yıllık bazda ise %4,9 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti. Özellikle ücretlerde görülen sert artış artık enflasyonun Fed'in uzun vadeli %2'lik beklentisinin uzadığında kalacağını gösterirken Fed'den gelecek açıklamaların giderek şahin boyutu kazanıp kazanmadığını da küresel bazda doların değerini yükselteceğini düşünüyorum. Dolar endeksi kısa vadede 94,50 ila 93,40 bandında hareket ederken dolar endeksi ile ilgili görüşlerim hala aynı ve 93,40 desteğinin altına inmediğimiz sürece yükselişin devamını bekliyorum. Bizi şaşırtan bir diğer gelişme ise
Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme oldu. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin FED faiz ve istihdam verisinin ardından %1,46'lara kadar geri çekilmesi oldukça sürpriz bir gelişme olurken aslında piyasaları yatıştıran unsur olarak karşımıza çıktı. Ancak Tipperring'in başladığı noktada bu çok sürdürülebilir bir durum olmayacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,75 ila %1,95 arasında bir sıçrama bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü rekorlarını yenilerken endekslerdeki yükseliş eğiliminin de sürmesini bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi 1 trilyon dolarlık altyapı paketi planına onay verdi. Başkan Joe Biden'ın imzalanması beklenirken 206 oya karşın 228 oy ile kabul edilen paket aylardır Joe Biden'ın gündeminin ilk sırasında yer alıyordu. Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi ise planının aksine Cuma günü oylanamadı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının 25 Kasım'daki Şükran Günü'ne kadar meclisten geçmesini beklediklerini belirtti. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde aylık bazda parakende satışlar beklentilerin altında %0,3 olarak azalırken küresel arz tedarikinde yaşanılan sorunların önce üretim ve sonrasında parakende sektörü üzerinde olumsuz yansımaları sürerken son aylarda ekonomilerde yaşanılan yüksek enflasyon ve büyüme hızlarındaki yavaşlama merkez bankaları açısından zorunluluk kadar süreçleri de gerektiriyor. Bir yandan enflasyonu durdurmak isteyen merkez bankaları, bir yandan da ekonomiyi canlı tutmak isteseler de ikisi arasında seçim yapmakta zorluk yaşayabilirler. Euro dolar paritesinde satış baskısı sürerken 1,17 seviyesi hala kritik bir bölge seviyesinde. Euro Türk lirasında değişen bir görüntü yokken şu an için her düşüşün birer alım fırsatı yarattığını sizlere defalarca vurguluyorum. Avrupa borsaları Cuma günü alıcılı seyirde kapatırken DAX endeksi ise rekorlara koşmayı sürdürüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında dolarda yaşanılan değerlenmeye rağmen 9,70 Türk lirası altında haftalık kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bugün veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri'nde Powell'ın açılış konuşmasını ekonomi konferansında da yakından takip ediyorum. Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,78 ve 9,86 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görülmesi durumunda ise 9,56 ve 9,42 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugün Avrupa'da Sentix yatırımcı güveni ve Euro Grup toplantısını yakından takip ediyorum. Yurt içerisinde veri akışı sakinken Türk lirasındaki değer kazanımları sınırlı kalmayı sürdürüyor. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 11,35 ve 11,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim
Önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11 Türk Lirası ve 10,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take